Bu videoda ameliyatlar süresince neler olabilir ve sonrası için nasıl bir yol izlemeliyiz bunu konuşalım. Jinekomastinin derecesi farklı olabilir. Daha sarkık bir meme olabilir. Sadece içinde yağ olan bir meme olabilir. Sadece içinde yağ olduğu zaman biliyorsunuz laser liposuction altın standart, mutlaka yağ dokusunu alıyoruz ve bitiyor. Korse kullanıyoruz sonrasında. Ne kadar? 1 ay boyunca korse kullanıyoruz. Ben diren kullanmıyorum. Dolayısıyla o korseyi kullandığımız zaman baskıdan dolayı o böyle şekil oluyor. O yüzden mutlaka 1 ay boyunca o korseyi kullanmak gerekiyor. Eğer daha ağır bir jinekomasti varsa, içeride meme dokusu varsa, o zaman birazcık daha omega kesi dediğimiz meme başının etrafında bir kesi yapıyoruz. İz yine kalmıyor çünkü memenin renkli kısmında hala izimiz. Ama pull out yöntemi dediğimiz çekerek o meme dokusunu çıkartıp izimiz daha az oluyor. Yine meme başının içinde kalıyor ve sonradan yok oluyor. Burada dikkat etmemiz gereken nokta çıkardığımız doku miktarının yeterli olması. Ne eksik ne fazla. Eksik olursa o bölgedeki tekrar revizyonu yapmak gerekiyor. Dokuyu birazcık daha çıkarmak gerekiyor. Fazla olursa defekt oluşuyor. Meme başı çöküyor. Bunlara sebep olmamak için tam dozunda o gerekli miktarda çıkarmak gerekiyor. Sonradan revizyon yapmak mümkün. Onları düzeltmek mümkün. Bütün bunlar hafif jinekomastiler. Dolayısıyla 1 ay boyunca korse kullanmak yeterli olur. Alınacak dikiş belki 1-2 tane olur. Onu da 10. gün, bir hafta 10. gün gibi alıyoruz. Sonrasında 1. aydan sonra korseyi çıkardığımız zaman zaten normal hayata dönmüş oluyoruz. Ama jinekomasti ameliyatlarından sonra korseyle birlikte bile normal günlük hayatınıza dönebilirsiniz. Maksimum 1 hafta kadar ağrısı olabilir. Kas üstünde çalıştığımız için pektoral kasın ağrısından dolayı. Ama genel olarak çok hızlı iyileşme görülür. Daha ağır jinekomastiler, yani cilt fazlalığının çok olduğu jinekomastilerde mutlaka meme başının etrafında dikleştirme yapmak da gerekir. Çünkü içindeki yağ dokusunu ve meme dokusunu aldığımız zaman sarkma daha çok görülecektir. Aynı karın bölgesinde sarkmanın göründüğü gibi. Dolayısıyla bu bölgede dikleştirme, memenin düzeltilmesi gerekir. Fazla cildin meme etrafındaki areola dediğimiz renkli kısmı mutlaka çıkartılması, küçültülmesi gerekir. Bundan sonrasında ise iz kalmaması için o bölgede skar tedavileri yapmak gerekir. Bunlar nelerdir? Erbium lazer tedavisi, Fraxel'le lazer tedavisi ve belki enjeksiyonlar tarzında, silikon bantlar tarzında bu bölgedeki skarların iyileşmeye yönelik tedavilerin uygulanması gerekir. Jinekomasti ile ilgili çok sorunuz var ama bizim de sayısız videomuz var. Dolayısıyla eğer sağ üstte çıkan i harfini tıklarsanız bütün videolarımızı, bu konuyla ilgili olan bütün videolarımızı izleyebilirsiniz.